Herkese merhabalar, EğitimTube'a hoş geldiniz. Bugün YouTuber olmak isteyen ama YouTube videolarını hazırlarken kullanacağı programlara da çok fazla para ödemek istemeyen, ücretsiz program arayanlarınız için farklı tavsiyelerde bulundum. Size farklı programlar gösterdim. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bir YouTube videosu çekmek için tabii ki de öncelikle bir kayıt programına ihtiyacınız var. Kayıt programı için sizlere ücretsiz, çok kaliteli bir kayıt programı tavsiye edeceğim. Ekran kaydı için kullanacağımız uygulama OBS Studio. Çoğunuzun da bildiği bir uygulama olduğunu düşünüyorum. OBS Studio ekran kaydı için çok rahat bir şekilde kullanılabilen bir uygulama ve tabii ki en büyük özelliği de bu videonun adından da anlayacağınız kadarıyla ücretsiz olması. Ücretsiz bir program OBS Studio ve çok güzel ekran kayıtları alabiliyorsunuz. OBS Studio'yu bu videoda tam anlamıyla ayrıntılı bir şekilde anlatmayacağım. Eğer ayrıntılı bir şekilde OBS Studio'nun nasıl kullanıldığını merak ediyorsanız kartlar kısmında sizlere bir video koydum. O videodan hemen OBS Studio'nun ayrıntılı bir şekilde nasıl kullanıldığına ulaşabilirsiniz. OBS Studio'yu açtıktan sonra karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Hemen ben sol alttan yeni bir sahne oluşturacağım. Sahneler kısmına bir kez sağ tıklıyorum, ekle diyorum. Sahne adını istediğiniz gibi girebilirsiniz. Bu şekilde tamam dedim. Sahnemi açtıktan sonra kaynaklar kısmına geldim. Buraya sağ tıkladım ve burada ekle dedim. Ekle dediğimde görmüş olduğunuz gibi ekran yakalama şeklinde karşıma bir şey çıkıyor. Ekran yakalamaya tıklıyorum. Burada yeni oluştur diyor. Burada istediğiniz ismi yine verebilirsiniz aynı şekilde. Tamam dedim. Burada ekranımı seçmemi istiyor. Zaten bir tane ekranım var. Onu da otomatik olarak burada gösteriyor. Bunu seçtikten sonra tamam diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi ekran yakalamam açılmış oluyor. Ekran yakalamamızı açtıktan sonra burada kendi görüntünüzü de eklemek isteyebilirsiniz. Webcam şeklinde bir görüntü ekleyebilirsiniz. Bunu eklemek için de yapacağımız şey kaynaklar kısmına tekrardan geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Ekle diyoruz ve burada video yakalama seçeneğimizi görüyoruz. Video yakalama aygıtına tıklıyoruz. Tamam diyoruz ve burada normalde sizin kameranız gözükecek. Buradan aygıt kısmından kameramızı seçiyoruz. Tamam dediğimizde video yakalamamız da açılmış oluyor. Bu şekilde çok rahat bir şekilde ekran kaydımızı alabiliyoruz. Her şeyi ayarladıktan sonra yapacağımız tek şey burada kaydı başlat kısmına basmak oluyor. Kaydı başlata bastıktan sonra istediğimiz gibi bütün ekran kaydımızı alabiliyoruz. Eğer bütün ekranın değil de sadece bir pencerenin kaydını almak istiyorsanız da şunu yapıyoruz. Kaynaklar kısmına tekrardan sağ tıkladım, ekle dedim. Buradan görmüş olduğunuz gibi pencere yakalama aygıtımı görüyorum. Pencere yakalama bir kez tıklıyorum. Tamam diyorum ve burada karşıma görmüş olduğunuz gibi pencereler çıkıyor. Pencereler kısmından İstediğim uygulamanın burada ismini seçerek sadece o pencereyi yakalayabiliyorum. Bu şekilde pencere yakalamayı da yapabilirsiniz. Yani sadece bir yeri yakalamak istiyorsanız bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Videomuzun kaydını yaparken aynı zamanda sesimizin kaydını da kaliteli bir şekilde almak istiyorsak bunun için de sizlere çok kolay kullanımlı ve gayet güzel bir program önereceğim. Ses kaydı için kullanacağımız uygulamanın adı ise Audacity. Audacity'yi de daha önce bir videomda anlatmıştım. Onu da yine kartlar kısmından ayrıntılı bir şekilde eğitimine ulaşabilirsiniz. Oradan daha rahat anlayabilirsiniz nasıl kullanıldığını. Audacity uygulaması yine ücretsiz bir uygulama ve çok işinize yarayacak bir uygulama. Çok fazla yapacağınız şey yok aslında, yani uğraşmanız gereken çok fazla bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi burada mikrofonunuzu seçmenizi istiyor. Buradan mikrofonunuzu zaten siz seçeceksiniz. Daha sonra buradan dışarı ses vereceğiniz aygıtı seçmenizi istiyor. Onu da seçebilirsiniz. Daha sonra buradan hoparlörü seçmenizi istiyor. Bunu da seçtiğinizde zaten her şeyimiz hazır oluyor. Burada yapacağımız çok fazla bir şey yok. Sadece küçük bir şey göstereceğim sizlere. Burada görmüş olduğunuz gibi başlatma, durdurma seçeneklerimiz var. Ses kaydını başlatmak istiyorsanız kayda bir kez tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kaydımızı alıyor. Bu şekilde kaydımızı görüyorsunuz. Ses dalgaları yukarı doğru çıkıyor. Bu şekilde ses kaydınızı alabiliyorsunuz. Ses kaydınızı aldıktan sonra da şu şekilde gelip durdurabiliyorsunuz. Her şeyi yaptıktan sonra sol üstteki dosya kısmına geliyoruz. Dışa aktara geliyoruz. MP3 olarak dışa aktar diyoruz. Daha sonra adsız, burada adını siz istediğiniz gibi verebilirsiniz. Kaydet dediğimizde, tamam dediğimizde bu şekilde sesimizi kaydediyor ve bu sesi istediğiniz yerde, istediğiniz montaj programında kullanabiliyorsunuz. Ses kaydını da bu şekilde size gösterdim. Ses kaydını hangi programdan alabileceğinizi gösterdim. İsterseniz ses kaydını da aldıktan sonra montaj programında bunları nasıl kullanabiliyoruz hemen onu görelim.
Videomuzun ses ve görüntü kaydını yaptık. Bizim tabii ki bu videoyu şimdi montajlamamız gerekiyor. Aynı zamanda bu iki şeyi de birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için bize bir video montaj programı gerekiyor. Video montaj programı için de sizlere çok güzel bir önerim var. Montaj programı olarak sizlere tavsiye edeceğim uygulama OpenShot Video Editor. OpenShot'ı çoğunuz biliyorsunuz, benim videomdan biliyorsunuz. Bir videomda OpenShot'tan sizlere bahsetmiştim. Bu videomda da yine OpenShot'tan sizlere bahsedeceğim kısaca. OpenShot çok güzel montajlar yapabildiğiniz, çok kolay bir şekilde kullanımı olan bir uygulama ve tabii ki yine videonun adından da anlayabileceğiniz gibi ücretsiz bir uygulama. OpenShot'tan istediğiniz gibi YouTube videolarınızı montajlayabiliyorsunuz. İlk başta buraya ne gelecek? Tabii ki de bir görüntü getireceğiz. Bu görüntüyü getirmek için şöyle kolay bir yol kullanacağım ben. Şu şekilde bunu küçülteceğim. Daha sonra burada daha önce benim hazırladığım bir ses bir de video var. Bu videoyu şu şekilde şuraya aktaracağım. Görmüş olduğunuz gibi sesim ve videom şu anda burada. Sesim ve videomu buraya aktardıktan sonra şu şekilde videomu aşağı çektiğimde görmüş olduğunuz gibi istediğim yere şu şekilde yerleştirebiliyorum. Yerleştirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi videom buradaki ekrana geliyor. Videomu da ekledikten sonra ne yapacağım? Şu şekilde videomu buradan izleyebiliyorum montajlarken. Burada benim kesmek için araçlarım var. Kesme aracını görüyorsunuz, burada bir makas işareti var. Bunu alıyorum ve mesela ben videomu buradan kesmek istiyorum. Şu şekilde tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi bu iki bölümü bu şekilde ayırıyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi videomda kesmem gereken yerleri kesebiliyorum. Mesela ben burayla şurada görmüş olduğunuz bir kısmı kesmek istiyorum. Bu aralığı kesmek istiyorum. Tekrardan kesme aracımı aldım. Şurayı da kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu aralığı diyelim ki kesmek istedim. Şu şekilde üstüne geliyorum, daha sonra normal burada silme tuşuma bir kez bastığımda görmüş olduğunuz gibi bu aralığı silmiş oluyorum. Bu şekilde videolarınızı istediğiniz gibi kesip biçebilirsiniz. Uygulamanın tabii ki daha fazla eklentileri de var. Klasik montaj programında olması gereken her şey var. Şöyle bir geri gelelim, en başa dönelim. Bu şekilde videomuz elimizde. Diyelim ki ben bu videomun arkasına bir ses eklemek istiyorum. Hemen buradan sesimi alıyorum. Yine aynı şekilde buraya sürüklediğimde sesim de görmüş olduğunuz gibi buraya yerleşiyor. Sesi buraya yerleştirdikten sonra bu şekilde videomun arkasına müzik de eklemiş oluyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Hemen şu en sondan getiriyorum. Videomun bittiği yere şu şekilde getirdiğimde ses ve buradaki görüntü aynı yere eşdeğer bir şekilde gelmiş oluyor. Bu şekilde de videolarıma müzik ekleyebiliyorum. Programın benim en sevdiğim ayrıntılarından biri şu oldu. Mesela diyelim ki ben şurada çalıştım. Buraya görmüş olduğunuz gibi bir nokta bırakıyor. Şuraya çektiğimde göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir nokta bırakıyor ve siz nerede kaldığınızı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu şekilde montajlarınızı daha hızlı, daha seri bir şekilde halledebiliyorsunuz. Son olarak sizlere nasıl geçiş efekti ekleyebileceğinizi göstereceğim. Zaten genel bir videoda kullanacaklarımız tamamen bunlar. Videoma şu şekilde geldim. Üstüne bir kez tıkladım. Geçişler kısmına geldim. Tabii ki önce şöyle yapacağım. Makas aracımı tekrardan yine alacağım. Şu şekilde keseceğim. Kestiğim zaman iki ayrı video elde etmiş olduk ve buraya bir geçiş efekti ekleyebileceğiz. Kestikten sonra mesela buradaki herhangi bir tanesini seçebilirim. Şunlardan bir tanesini ben rastgele bir şekilde seçeceğim. Mesela şunu şöyle seçelim. Tam ortasına getirdiğimde geçiş efektim aktif oluyor. Şöyle kenarlardan çekiştirdiğimde geçiş efektinin biraz süresini kısaltabiliyorum. Şu şekilde kısaltırsam iyidir diye düşünüyorum. Şöyle bir izleyelim. Görmüş olduğunuz gibi geçiş efektimiz bu şekilde aktif oluyor. Burada biraz siz de fark etmiştirsiniz. Biraz geçiş efektleri olduğu sırada biraz bir kasma oluyor hafiften. Bu normaldir. Özellikle ücretsiz programda maalesef ki böyle sorunlar olabiliyor. Ama merak etmeyin, videonuz tamamen montajlandıktan sonra, yani renderınızı yaptıktan sonra böyle bir kasma durumu olmayacaktır. Videonuz tamamen güzel bir şekilde hazır olacaktır. Bu şekilde geçiş efektimizi de ekledikten sonra videomuz bir nevi zaten hazır oluyor. Videomuz hazır olduktan sonra hemen buradan dosya kısmına geliyoruz ve buradan görmüş olduğunuz gibi projeyi kaydet var. Biz projeyi kaydet demiyoruz. Projeyi kaydet dediğimiz zaman bu projenin yaptığımız montajın kaydını yapabiliyoruz. Ama bunu da yapabilirsiniz tabii ki. Çünkü daha sonra kullanacaksanız kaydetmiş olursunuz. Bunu da yapabilirsiniz. Ama bizim asıl yapacağımız şey burada projeyi dışa aktar olacak. Daha sonra videoyu dışa aktar diyeceğim.
ve burada görmüş olduğunuz gibi başlığınızı ayarladıktan sonra videoyu dışa aktar dediğimizde burada zaten videomuzu tamamen dışarı aktaracaktır. Burada görüntü profilini istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Yani nasıl bir render alacağınızı burada istediğiniz gibi seçebilirsiniz kalitesine. Benim size tavsiyem 1920'ye 1080'dir her zaman. O şekilde seçebilirsiniz. Seçtikten sonra videoyu dışa aktar diyoruz ve videomuz bu şekilde hazır oluyor. Şu anda tavsiye ettiğim programlarla videomuzu hazırladık. Ama videomuzu hazırladıktan sonra bizim bu videoya bir küçük resim yapmamız gerekiyor. Küçük resim yapmak için de sizlere çok güzel bir program tavsiyem var. Fotoğraf düzenlemesi, yani genel manada küçük resmimizi yapmak için kullanacağımız program Photoscape. Photoscape bir aralar çok kullanılan bir programdı. Belki hatırlayanlarınız vardır. Daha sonra Photoshop CC'nin çok fazla öne çıkmasıyla biraz tarihi geçmiş bir program diyebiliriz Photoscape için, ama hala kullanılabilir. Ücretsiz bir şekilde, çok rahat bir şekilde kullanılabilir bir program. Photoscape'i dediğim gibi internetten ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. İndirdikten sonra geliyoruz ve burada toplu düzenleyici var. Görmüş olduğunuz gibi toplu düzenleyiciye bir kez tıklıyorum. Toplu düzenleyiciye tıkladıktan sonra zaten burada benim fotoğraflarımı gösterdi. Ben fotoğrafları ayırmıştım. Bu şekilde ben fotoğraflarımı şöyle yapacağım. Hemen arka planımı şu şekilde alacağım ve buraya getireceğim. Toplu düzenleyici ekranımıza geldikten sonra burada zaten sizin seçtiğiniz fotoğraf gözükecektir. Benim de burada ayırdığım bir fotoğraf var. O şu anda burada karşımda. Bu fotoğrafı hemen gelip buraya sürüklüyorum. Sürüklediğimde fotoğrafım burada açılıyor. Sizde yeniden boyutlandırma kısmında ayarlar farklı bir şekilde olabilir. O yüzden şöyle anlatmak istiyorum. Sağ tarafta yeniden boyutlandırmayı göreceksiniz. Yeniden boyutlandırmada genişliği ayarlaya gelip burada uzunluğunu 1920 yapacaksınız. Daha sonra yüksekliği ayarlaya gelip bunu da 1080 şeklinde değiştirirseniz normal bir küçük resim boyutlarına ulaşabiliriz. Bu şekilde ayarımızı yaptıktan sonra şu üst taraftan düzenleyici kısmına geçiyorum. Ben düzenleyici kısmına geçtiğimde zaten boyutlarım bu şekilde gelecek. Eğer gelmezse arka planı tekrardan buraya sürüklerseniz karşınıza çıkacaktır. Bunu ayarladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi karşımızda küçük resmimizin arka planı hazır. Küçük resmimizde olacak diğer şeyler neler? Tabii ki de burada bir yazı. Hemen buradan nesne kısmına geliyoruz. Metin kısmına geliyoruz. Ve böyle zaten benim daha önceden kullandığım bir metin karşıma çıkıyor. Burada mesela biz bu videoda ne anlattık? YouTuber programları şeklinde bir yazı yazacağım. YouTuber programları şeklinde yazımı yazdıktan sonra hatta şunu şöyle aşağı alacağım. Şu şekilde ayarlayacağım. Bunu ayarladıktan sonra şu şekilde ortalayalım. Ortaladıktan sonra da şu şekilde biraz boyutunu arttıralım. Boyutumuzu ayarladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi karşımızda bu şekilde duruyor. Geldik buradan rengimizi de seçelim. Şöyle bir beyaz renk, hatta daha ilgi çekici olması açısından sarı bir renk ayarlayalım. Buradan görmüş olduğunuz gibi fontlarınızı da ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi seçebilirsiniz. Şu şekilde benim şu anki fontum kalsın istiyorum. Ben bu şekilde fontumu ayarladım. Fontumu ayarladıktan sonra dış çizgi kullanabilirim. Dış çizgiyi uygula dediğimde görmüş olduğunuz gibi normal bildiğimiz, Photoshop'tan bildiğimiz kontur şu şekilde karşımıza çıkıyor. Kalınlığını arttırdıkça şöyle daha kalın bir kontur elde edebiliyoruz. Gölgeyi de aynı şekilde açıp kapatabiliyoruz. Şöyle biraz daha şeffaf yapalım biz. Şöyle biraz arttırabiliriz isterseniz, şu şekilde ayarlayalım. Gölgemizi de ayarladıktan sonra bu şekilde yazımız hazır bir şekilde duruyor. Bunu ayarladıktan sonra şu şekilde büyütüyorum ve görmüş olduğunuz gibi şöyle bir yazı elde etmiş oluyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi basit bir küçük resim ayarlayabiliyorum. Tabii ki farklı şeyler de eklenebilir. Bunları da eğer isterseniz ilerleyen videolarda daha ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim. Benim amacım daha çok size böyle bir program olduğunu, bu programı öğrenebileceğinizi ve kullanabileceğinizi göstermekti. Bu şekilde bir küçük resimde hazırlayabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde ve ücretsiz bir programla bu şekilde bir küçük resim kendinize hazırlayabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.